Dünyanın öbür ucunda, okyanusa açılan bir ada ülkesi Japonya'da Türk köyü ve Türk şehitliği olduğunu biliyor muydunuz? Evet, ülkenin güney ucunda Pasifik Okyanusu kıyısında yer alan Oshima Adası'nda Türk Müzesi ve şehitliği mevcut. Peki bu nasıl oluyor? Videoyu beğendiysen hemen anlatmaya başlıyorum. Tüm bu hikaye aslında Ertuğrul adlı Osmanlı fıkreteyninin Japonya'da batmasıyla başlıyor. Ancak bu trajik olaya gelmeden önce Ertuğrul gemisinin kendisinden kısaca bahsetmem gerekiyor. Ertuğrul, Abdülaziz döneminde yaptırılmış ve 19 Ekim 1863 pazartesi günü padişahın huzurunda denize indirilmiş büyük bir Osmanlı savaş gemisiydi. Yaklaşık 80 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğinde olan bu gemi döneminin en görkemli deniz araçlarından birisi olarak kabul görüyordu. Zamanına kıyasla oldukça modern sayılabilecek teknolojilerle donatılmış ve hatta elektrikli aydınlatılıyordu. Bu özellik o dönem için oldukça dikkat çekici bir yenilikti. İkinci Abdülhamit döneminde Osmanlı ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkiler ise yeni bir boyut kazanmıştı. Mesela 1887 yılında Japon İmparatoru Meiji'nin akrabası Prens Kamusu Akihito bir savaş gemisiyle İstanbul'u ziyaret etmişti. Ekselansları, Japon İmparatoru adına sizlere selam getirdik. Bu güzel şehir bizi büyüledi. Bu ziyaretin ardından Sultan II. Abdülhamit Japonya'ya bir iadeyi ziyaret yapılmasını emretti. İşte her şey bu fikirle başladı. Japon İmparatoruna mücevherli imtiyaz nişanı ve çeşitli hediyeler gönderilecekti. Bu görev için Osmanlı donanmasının en gösterişli gemilerinden birisi olan Ertuğrul seçildi. Ancak burada bir sorun vardı. Yaptığım araştırmalara göre kimi kaynaklar geminin çürük olduğunu ve seferi tamamlayamayacağı yönündeki raporlar verdiğini ifade ediyor. Hatta bu durumun padişahdan gizlendiğini iddia eden kaynaklar da var. Bu iddiaların ne kadar doğru olduğunu kesin olarak bilmek zor. Ancak tüm bu tartışmaların gölgesinde Ertuğrul Temmuz 1889'da İstanbul'dan ayrılarak yola çıktı. Ve beklenildiği üzere gemi Süveyş kanalına ulaştığında ilk ciddi arızasını verdi. Ama emir demiri kestiği için yolculuğuna devam etmek zorundaydı. Güzergah boyunca farklı limanlara uğrayarak ilerlemeye devam etti ve tam 11 ay süren bu yolculuğun ardından 7 Haziran 1890'da Japonya'nın Yokohama limanına ulaştı. Japon İmparatoru Meiji, Osmanlı heyetini son derece görkemli bir şekilde karşıladı. Ertuğrul fıkrateyni Japon sularında kaldığı 3 ay boyunca büyük ilgi gördü. Geminin 50 kişilik bandosu etrafını saran binlerce Japon kayığına konserler bile verdi. Osmanlı denizcileri Japon halkıyla sıcak ilişkiler kurdu ve iki toplum arasında güçlü bir sempati oluştu. Ancak tüm bunlara rağmen dönüş yolculuğu maalesef trajediyle sonuçlanacaktı. Ertuğrul 15 Eylül 1890 yılında Yokohama limanından ayrıldı. İlk başta hava koşulları iyi görünüyordu. Ancak ertesi gün akşam saatlerinde hava hızla kötüleşti. Şiddetli fırtına güçlendikçe dev dalgalar geminin güvertesini parçalamaya başladı. Sonunda 18 Eylül 1890'da Japonya'nın Kushimato açıklarında kayalara çarparak battılar. Bu korkunç kazadan yalnızca 69 Osmanlı denizcisi kurtulabildi. Ne yazık ki gemi komutanı Milli ve Osman Paşa da dahil olmak üzere diğer mürettebat hayatını kaybetti. Öte yandan kazanın ardından yöre halkı kurtulan Osmanlı askerlerine yardım ederek büyük bir iyi niyet gösterdi. Japonlar yaralı denizcileri evlerinde misafir etti. Hatta Japon kıyafetleri Osmanlı askerlerine uygun olmadığı için askerlerin beden ölçülerine göre yeni kıyafetler diktiler. Bu trajik olay Türk ve Japon halkları arasında güçlü bir dostluğun başlangıcı oldu. Öte yandan kurtarılan denizcilerimiz Japon İmparatorunun emriyle İstanbul'a geri gönderilmişti. Velhasıl sevgili dostlar, işte bu hikayeden ötürü bugün Japonya sularında şehitlerimiz mevcut. Eğer bir gün yolunuz Japonya'ya düşerse hayatını kaybeden Osmanlı denizcilerin anısına yaptırılan Kushimoto'daki anıtı ziyaret etmeyi unutmayın. Ertuğrul faciasında hayatını kaybeden denizcilerin anısına Kushimoto'da bir anıt ve Türk şehitliği inşa edildi. İlk anıt 1891 yılında Japonlar tarafından yapıldı.
Daha sonra 1929'da genişletildi ve 1937'de Türkiye tarafından restore edildi. Bugün bu alanın içerisinde hala Atatürk Anıtı, Türk Şehitliği ve bir müze bulunuyor. Bu bölgeyi her yıl yaklaşık 125 bin turist ziyaret ediyor. Ziyaretçilerin kaçının Türk olduğu hiç önemli değil. Önemli olan bu tür yerleri bilmek, anlatmak ve sahip çıkmak. Sahip çıkmak demişken size bir de kapatılan Türk köyünden bahsetmek istiyorum. Bir dönem Japonya'da Kashiwazaki Türk Kültür Köyü adında oldukça ilginç bir tematik park bulunuyordu. Bu park Japonya ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla 1996 yılında kurulmuş ve yapımı için 60 milyon doların üzerinde bir yatırım gerçekleştirilmişti. İçerisinde Truva atı ve Nuh'un gemisinin kopyaları, camiler ve amfiteyatrolar gibi birçok yapı yer alıyordu. Kashiwazaki şehrinin seçilme sebebi ise oldukça ilginçti. Çünkü bu şehrin yapısının İstanbul'a benzerlik göstermesi bu projenin burada kurulmasına neden olmuştu. Ancak ne yazık ki 2004 yılında yaşanan büyük deprem hem şehre hem de parka ciddi zararlar verdi. Ardından gelen ekonomik kriz nedeniyle parkın faaliyetlerine son verilmek zorunda kalmıştı. Öte yandan bugün Kushimoto'daki şehitlikte bulunan Atlı Atatürk anıtı da aslında ilk olarak bu tematik park için yapılmıştı. Heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından yapılan bu anıt parka bağışlanmış ve zamanla parkın sembolü haline gelmişti. Park kapandıktan sonra ise 2009 yılında restore edilerek Tokyo'ya taşınmak üzere hazırlanmıştı. Fakat Ertuğrul faciasının anısına yapılan Türk şehitliğine yerleştirilmesinin daha doğru olacağı düşünülmüş ve buraya taşınmış. Velhasıl Türk tarihi sadece 3 kıtaya değil deryaların ötesine kadar uzanacak köklü ve büyük bir mirasa sahip. Konu hakkındaki fikirlerinizi bizimle paylaşmayı, videoyu beğenmeyi ve elbette Tercüman YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışta kalın.